Herkese merhaba. Bu akşam pedagoji okulunda aile içi çatışmaları, eşler arasındaki çatışmaları en aza indirebilmek için birkaç çözüm önerisi sunmaya çalışacağım. Problemsiz evlilik var mıdır acaba sorusu pedagojinin en önemli sorularından bir tanesidir. Öyle ya, çocuklar problemsiz bir aile içerisinde yetiştiği zaman kişilikleri güçlü olur, duygusal sağlamlıkları yerinde olur. O yüzden pedagojinin en çok ilgilendiği alanlardan bir tanesi eşler arasındaki çatışmaların olmadığı bir aile yapısı mümkün müdür? Verilen cevap ise, pedagojinin bulduğu cevap ise bu mümkün değildir. Her evliliğin kendine has küçük ya da büyük problemleri olur. Peki o halde neye odaklanmamız lazım? Her evliliğin küçük ya da büyük problemleri olur bilgisine dayanarak neye odaklanmamız lazım? Problemsiz ilişki yoktur. Problemsiz evlilik yoktur. Sadece problemleri çözemeyen ilişkiler vardır. Problemleri, yaşadıkları sorunları çözemeyen ilişkiler, evlilikler genellikle ya bir psikolojik sorunla tamamlanır, ilişkide herhangi birisinin bir psikolojik problem yaşamasıyla sonuçlanır ya da ayrılıkla sonuçlanır. Veya bir başka deyişle de aslında kişilik kayıplarıyla sonuçlanır. Problemleri çözemeyen kişiler birbirleriyle koptukları halde, duygusal olarak birbirleriyle yakınlık kuramadıkları halde, bir evin içerisinde iki yabancı gibi yaşadıkları halde evliliklerini sürdürmek zorunda kalırlar. Zor evlilik diyoruz böylesi evliliklere. Peki zor evlilik aşamasına gelmeden acaba problemlere nasıl bakmamız lazım ve problem çözmede nasıl bir yöntem takip etmemiz lazım sorusunu bu akşam cevaplandırmaya çalışacağız. Problemler kendi arasında üçe ayrılır. Birincisi gündelik yaşama ait problemler. İkincisi köklü problemler. Üçüncüsü ise çözümsüz problemler. Ne demek istediğimi biraz sonra açmaya çalışacağım. Gündelik yaşama ait olan problemler genellikle bireyin onarılmaya olan ihtiyacından kaynaklanır. Ben onu alma demiştim, sen bunu neden aldın? Bulaşıkları çıkart demiştim, sen neden bulaşıkları tezgah üstüne koydun? Ortalık niye dağınıktı? Ben ortalığı toplamıştım, sen elindekileri niye yerine koymadın mesela? Çocuk ağlıyor, bir baksana. Senin de çocuğun, sen de baksana. Aslında gündelik yaşama ait inişler ve çıkışlar, bireyin duygusal dalgalanmaları sırasında yönetemediği duyguları sırasında eşler gündelik yaşam içerisinde çatışmalar yaşayabilirler. İşte bu problemlere, gündelik yaşam içerisindeki karşılaşılan problemlere aslında onarılma ihtiyacı, bireyin duygusal olarak genişlemesi, bireyin bir durum karşısında öfkesini yönetebilmesi, bireyin karşısındaki bireyi, eşini, onun duygusal olarak zorda olduğu durumu anlayıp geri adım atabilmesiyle mümkündür. Gündelik yaşama ait problemler. Birisinin canı sıkkın, öbürküsü de ona neden suratın asık diye soruyor. Canım sıkkın bilmiyorum, hep ben geldiğimde mi canın sıkkın olacak? Mesela gündelik yaşama ait ufak ufak başlayan bir problem. Bu gibi problemlerin çözülmesinde bireyin onarılmaya olan ihtiyacı, yani duygusal sağlamlığı elde etmeye olan ihtiyacıyla çözüme doğru gidiyoruz. Ne demek onarılma ihtiyacı? Kişiler karşılaştıkları problemler sırasında eğer duygularını yönetebilirlerse, o anlık şöylece kendilerini bırakabilirlerse, eşinin asılmış olan suratı, eşinin incinmiş olan tarafını anlayışla karşılayıp, kendi içini yönetip onun yanına gidebilirlerse, yani burada duygusunu yönetebilirlerse,
O takdirde gündelik yaşam içerisindeki problemler en aza inmiş olur. Eşlerden birisi yükseldi, diğeri durumunu fark ediyor. Çocuklarla galiba gerilmiş akşama kadar. Kendini yönetemiyor eşim şu anda. Gerilimini yönetemiyor. O halde kendisini yönetmesine yardımcı olayım. Ona duygusal yakınlık göstereyim. Ona sarılayım. Bir kahve içer misin diyeyim. Tüm bunların her birisi kendini onarmış olan bireylerin aslında davranışları ve gündelik yaşam problemleri diyoruz buna. Peki ikinci problemler nedir? İkinci tür problemler köklü problemler. Yani çözümü uzun vadede gerçekleşecek olan problemler. Gündelik yaşama ait problemler o ana aittir. Eşlerden birisi gerilmiştir, diğeri de gerilmiştir. Birbirlerini o an idare etmeye çalışırlar. Kim sağlamsa diğerini kendisini yönetmesi için yardımcı olmaya çalışır. Farkındalıklıdır çünkü. Ancak köklü problemlerin çözülmesi, gündelik yaşama ait problemlerin çözülmesi gibi basit ve sıradan değildir. Örneğin, kişinin geçmiş dönem içerisinde yaşadığı ağır travmalar varsa, anne babasıyla bir bağlanma problemi yaşamışsa, ayrılmış bir anne babanın çocuğu olarak aslında eşiyle bağlanamıyorsa, duygusal sağlamlığı yok ve fakat yine de farkındalığı da yoksa, işte o zaman bu problemler köklü problemlerdir. Gündelik yaşama ait problemlerde örneğin iki kişi birbiriyle çatışınca diğeri eşini keşfettiğinde galiba eşim birazcık kendini iyi hissetmiyor, ona bir kahve yapayım, yardımcı olayımla çözebilirsiniz. Ancak köklü problemlerin çözülmesi öncelikli olarak farkındalık kazanmakla mümkündür. Yani gündelik yaşama ait problemlerde eşimin suratı asık, ben diyorum ki galiba eşim bugün zor bir gün geçirdi, ona yardımcı olmaya çalışayım. Derken köklü problemlerde ise şöyle karşılaşılır. Eşimin suratı asık, hep de ben geldiğimde olur nedense. Beni sevse zaten suratı asık olmaz. Şu eve geldim bir tadım tuzum yok. Buradaki eksiklik onarılmaya olan ihtiyaç değil ya da duygusal sağlamlıkla ilgili bir ihtiyaç değil, köklü problemlerin ihtiyacı farkındalık geliştirmektir. Yani kişi şunun farkında değil. Eşinin suratı asık, eve geldi, eşinin zor bir gün geçirebilme ihtimalini düşünmek, hissetmek, fark etmek yerine neye odaklanıyor? Eve geldiğimde nedense hep senin suratın asık oluyor. Odaklanıyor. Yani kendine odaklanıyor. Kendi merkezli bakıyor. Eşinin canı sıkkın bir tarafa oturmuş, elinde bir şeylerle canı sıkkın bir vaziyette. Diğer eş onun yanına gidiyor. Yanına oturmaya çalışıyor. Örneğin canı sıkkın olan eş diyor ki şu anda biraz canım sıkkın, biraz sonra konuşalım mı diye söylüyor. Zaten de senin hep canın sıkkın olur diye giden eşin neye ihtiyacı var? Farkındalık kazanmaya ihtiyacı var. İnsan birazcık rahat bırakılır. İnsan birazcık anlayışla karşılanılır, olgun davranılır. Canım sıkkın şu anda birazcık diyen eş dinlenmeye, duygusunu dinlendirmeye, zihninde bazı şeyleri çözmeye ihtiyacı olan eştir. Diğer eş zaten senin de hep canın sıkkın deyip yanından azarlayarak, tersleyerek, aşağılayarak gittiği zaman bu eşin neye ihtiyacı var? Bu giden eşin neye ihtiyacı var? Farkındalık geliştirmeye ihtiyacı var. Zor durumda olan birisine, duygusal olarak kendini iyi hissetmeyen birisine yardımcı olmak gerekir. Kendisini iyi hissetmesine yardımcı olmak gerekir. İşte bu problemlere, bu tür problemlere köklü problemler diyoruz ve köklü problemlerin çözülmesi uzun vadelidir. Ve kişinin farkındalık geliştirmesiyle ancak köklü problemler çözülebilir. Farkındalıksa hemen birdenbire gelişecek olan bir şey değil. Önce kişi
İyi de hep suratını asıyor zannettiği eşin aslında kendini yönetemediği, kendisini yönetebilmesi için bir eline dokunulmaya ihtiyacı olduğu, bir sarılınmaya ihtiyacı olduğu, bir belki de kendisini yönetebilmesi için bir tebessüme ihtiyacı olduğu bilgisi kendisine geçinceye kadar iyi de hep mi ben güler yüz göstereceğim sorusuna cevap bulabilmesi için, iyi de hep mi ben böyle yapacağım diye iç seslerinden kurtulabilmesi için bir kişinin duygusal yakınlığa ihtiyacı olmasını, iyi de benim duygusal yakınlığa ihtiyacım yok mudan kurtulabilmesi için tüm bunların hepsi köklü problemlerdir. Allah Allah. Eşimin demek ki duygusal yakınlığa mı ihtiyacı var? Benim de ihtiyacım var ama ben eşime sadece bir dokunsam, elini bir tutsam herhalde kendisini iyi hissedecek. Bunu bir deneyeyim deyinceye kadar geçecek süreç, yani bireyin kendinden kurtulacağı süreç, bireyin iyi ama ben, iyi ama ben de cümlelerini bırakacağı süreç, bir farkındalık süreci, uzun vadeli bir süreçtir. Bunun için neye ihtiyacı vardır? Kişinin okumaya ihtiyacı var. İnsanı okumaya, problemi okumaya, ilişkileri okumaya ihtiyacı vardır. Bunun için kitaplar okunabilir, bunun için videolar izlenebilir, bunun için danışmanlıklar alınabilir. Acaba farkındalığımı nasıl geliştirebilirim? Eşimle dün akşam çatıştık. Niye çatıştık biliyor musunuz? Şundan çalıştık. Ya gerçekten ben bıktım ya. Gerçekten bıktım ya. Bir türlü bilmem ne yapamıyorum ya. Bıktım ya. Artık ben de dayanamıyorum dediği kısmın aslında kendi geçmişinden kaynaklandığını, artık dayanamıyorum dediği şeylerin geçmişten beri birikerek gelen problemler olduğunu ve şu anda bu problemlerinden dolayı, bilinçaltındaki bu problemlerinden dolayı, duygusal bu problemlerinden dolayı eşiyle olan hassas ilişkisini yönetemiyor olduğunu fark edebilmesi için birileriyle konuşmaya ihtiyacı var. Tamam, sen o sırada eşinin yakınlığını bekledin. Ama peki sen eşine yakınlık gösterdin mi? Ya iyi de hocam içim daralıyor eşimi öyle gördükçe. İşin daralıyor. Neden dolayı daralıyor? Çünkü senin duygusal derinliklerinde bir şeyler uyanıyor. Ondan dolayı daralıyor olabilir mi? Denilen, her hımlanan o süreç, her diye farkındalık kazanılan bu süreç biraz zaman alacaktır. Yani köklü problemlerin çözümü başlangıçta kişinin farkındalık kazanmasıyla mümkündür. Zihninin aydınlanmasıyla mümkündür. Okuyabilmesiyle mümkündür. Kitap okuyabilmesi değil, ilişkiyi okuyabilmesi, problemi okuyabilmesi, anlayabilmesiyle mümkündür. Bunun için de zamana ihtiyaç var. O halde tekrar başa dönecek olursak, problemleri üçe ayırmıştık. Bir, gündelik yaşama ait problemler. İki, farkındalıklı kişinin birisinin çatışma sırasında diğerini yönetebilmesi, diğeri zor durumda kaldığında bir başkasını yönetebilmesiyle ilgili problemler. Bu onarılmış bireylerin yaşadığı problemlerdir ve çözümlü gündelik yaşam içerisinde gerçekleşe ya da zorlana gidilir. Ama ikinci problem türü ise köklü problemlerde, köklü problemlerin çözülmesi uzun zaman alır ve farkındalık geliştirmekle mümkündür. Zaman içerisinde kişi kendi kendine öğrenebilir mi? Hayır. Problemler kişinin kalbini ağrıtmaya, kişinin bilinçaltıyla gündelik yaşam birleşmeye başladığında, her olaya karşısında alınganlık yapmaya başladığında, yıllar geçse de kişi farkındalığı kendi kendine kazanamaz. Mutlaka birilerinden bir şey duyması, birilerinin tecrübelerini paylaşması, okuması ve problemin köklü olduğunu, kendi geçmişiyle de ilgili olduğunu fark etmesiyle mümkündür. Üçüncü tür problemler ne idi? Çözümsüz problemler. Peki ilişkilerde çözümsüz problemler var mıdır? Evet. İlişkilerde çözümsüz problemler vardır. Örneğin bir aldatma problemi çözümsüz bir problemdir. Nasıl çözeceksiniz?
Ya da bir ölüm problemi, aile içerisinde bir bireyin vefat etmiş olması. Çözümsüz problemdir. Kişiyi geri getiremeyeceksiniz. Ya da bedensel bütünlüğün bozulmasına ait problemler. Bir kaza geçirildi, engellilik oluştu ve doktorlar çözüm yok dedi. Bacağı kesildi, kol kesildi, belinin alt kısmı tutmuyor. Tıp yok dedi, çaresiz kaldı. İşte bu problemlere ise çözümsüz problemler diyoruz. Bu problemlerin çözümünde birey ilişkisel bir çözüm aramak yerine, yani vefat etmiş olan bir kişiyle çözüm elde edemezsiniz. Neye ihtiyacı var bireyin? Adaptasyona ihtiyacı var. Eğer birey bu durumu kabullenerek götürecekse problemin çözümü, çözümsüz olan probleme uyum sağlamaya ihtiyacı var. Mesela eşi aldattı. Bu problem çözümsüz bir problemdir. Burada neye ihtiyacı var? Böylesi bir evliliği ben sürdürebilir miyim? Kalbim dayanır mı? 10 yıllar boyunca ben bu güvensizlik içerisinde kalabilir miyim? Eğer kalabileceksem kendimi nasıl güçlendirebilirim? Benzer bir durum oluşmaması için karşımdaki kişi bana nasıl güven verebilir? Ben bu güveni yeniden nasıl kazanabilirim? Bunlar çözümsüz problemler ve fakat adaptasyona ihtiyacı olan problemlerdir. Kişi ya bu ilişkiyi devam ettirmek, evliliği devam ettirmek için kendini bu yeni duruma zorlana zorlana adapte edecek yahut da bırakacak. Neyi bırakacak? Evliliği bırakacak, ilişkiyi bırakacak. Çözümsüz problemler adaptasyonla veya son vermekle sonlanır. Adaptasyonla ya da son vermekle sonlanır. Örneğin bir ölüm durumunda aile içerisindeki bir bireyin adaptasyonu, ölümü durumunda kişinin ona neye ihtiyacı vardır? Bu gerçeği kabul etmeye ve buna uyum sağlamaya ihtiyacı vardır. Kalbim acıyor, dayanamıyorum. Odasına her girdiğimde ciğerlerim yanıyor. Kullandığı eşyaları gördükçe dayanacak gücüm kalmıyor. Evet, adaptasyona ihtiyacın var. Ya da bedensel bütünlüğü bozulmuş olan bir eşle birlikte yaşamak. Bir kaza geçirdi, engellilik durumu oluştu. Adaptasyona ihtiyaç var. Yani uyum sağlamaya ihtiyacın var. Ya uyum sağlayacaksın ya bırakacaksın. Çözüm var mı? Hayır. Tıbbi olarak çözüm yok. Yapılabilecek tek şey ruhsal olarak ya uyum sağlayacaksın ya bırakacaksın. Bazı ilişkilerde son cümle olarak şunu da söylemeye çalışayım. Çözümsüz problemlerde şunu da içine almaya çalışıyorlar. Bedensel bütünlüğün bozulması kısmında eşim aşırı kilo aldı ve ben eşimin böyle kilo almış olduğu halini kabul etmiyorum. Bu da bedensel bütünlüğün bozulması ya aslında gibi görülüyor ya. Hayır, bu hariç. Çünkü bunun çözümü var. Çünkü kişi burada diyet uygulayabilir, yemesini kontrol edebilir, duygusal dengesini yerinde tutabilir, uykusunu düzenleyebilir, beden hareketliliğini fizyolojik olarak dengeleyebilir, spor yapabilir gibi etkinlikler çözümsüz değildir, bu çözümlüdür. Dolayısıyla eşinin kilosundan şikayet etmek ve şikayet ettiği problemi evlilik problemine dönüştürmek aslında hangi tür problemin içerisine girer? Köklü problemin içerisine girer. Uzun vadede çözülmesi gerekli olan problemin içerisine girer. Kimin açısından? Eşinin kilosunu problem olarak gören kişi açısından köklü problemdir. Kişi açısından değil, kilolu olan kişi açısından değil. Eşinin kilo problemini problem olarak gören kişinin kendi bilinçaltıyla, kendi duygularıyla olan ilişkisini yönetip aslında köklüce bir çözüme, bir farkındalığı kazanmaya ihtiyacı var. Tabii ki karşısındaki kişi de eğer kilo problemini çözmek için adım atarsa kendi sağlığı için atacaktır. Bu da onun için güzel bir şey olacaktır.
Efendim bu akşam pedagoji okulunda evliliklerin, ilişkilerin problemlerinin analizinde 3 adımdan bahsetmeye çalıştım. Problemleri çözmeden önce problemlerin niteliğini tanımaya ihtiyacımız var. Bu nitelikler 3'e ayrılıyor. Gündelik yaşama ait problemler, köklü problemler ve çözümsüz problemler. Efendim haftaya pedagoji okulunda yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın.